20. yüzyıl Fransa'sının en büyük yazarlarından biri olan, varoluş felsefesinin ve absürdizmin öncü isimlerinden Albert Camus, 7 Kasım 1913 yılında Cezayir'de doğdu. Yoksul bir ailede dünyaya gelen yazar, henüz 1 yaşındayken babasını 1. Dünya Savaşı'nda yitirdi. Geçimlerini sağlamak ve zamanı geldiğinde çocuğunu okula göndermek için annesi temizlikçilik başta olmak üzere çok zor şartlar altında çalışmaya başladı. Cezayir'in Belcourt bölgesinde temel ihtiyaçların eksikliğiyle oldukça sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçiren Camus, umutsuz bir yaşamın ortasındaydı. Fakat şartları değiştirmenin kendi elinde olduğunu düşünerek evi terk edip tek başına yaşamaya karar verdi. 1923 yılında lise öğrenimine başladı. Futbolu ve yüzmeyi çok seviyordu. Hatta futbolu basit bir oyun olarak görmüyor, içindeki takım ruhunun çok derin olduğuna inanıyordu. Gelecekte futbol, insan varoluşu, ahlak ve kişisel kimlik arasında bir bağ yaratıyor diyecekti. Lise hocası sayesinde prestijli bir okulda burslu öğrenim kazanmıştı. Bu onun eline geçen ilk önemli fırsattı ve bunu değerlendirmek üzere çok çalıştı. Futbol okulunda kaleci olarak görev alıyordu çünkü yoksulluktan sebeple ayakkabısının hemen yıpranmamasını istiyordu. Fakat 1930 yılında verem hastalığına yakalanınca hayatı tekrar değişim gösterdi. Futbolu bırakmak ve taşınmak zorunda kaldı. Kasap amcası Gustave'ın yanına taşındığı dönem okuldaki felsefe öğretmeni Jean Grenier ile tanıştı. Genç Albert'ın felsefeye ilgi duymasının sebebi bu adamdı. Onun tavsiyelerinden yola çıkarak antik Yunan filozoflarının eserlerini incelemeye başlamıştı. Onu bu dönemde en çok etkileyen filozof ise Friedrich Nietzsche oldu. Maddi olarak sürekli zordaydı. Bu sebeple okula devam edebilmenin yolu çalışmaktan geçiyordu. Bu yüzden ufak tefek işlere girişti. Bunlar küçük çocuklara özel dersler vermek, araba tamirciliği yapmak ve meteoroloji enstitüsünde asistanlık yapmak gibi basit görünen ama oldukça zorlayıcı işlerdi. Hastalığını atlatamamıştı ama aktif bir hayatı vardı. Buna rağmen okulu aksatmadan mezun olmayı başardı. 1933 yılında üniversiteye kaydolmaya karar verdi. Buradan da 3 sene sonra mezun oldu. Mezuniyet tezini Helenistik dönem filozoflarından Plotinus üzerine yapmıştı. Bunun yanında Nietzsche ve Schopenhauer gibi filozofların, Melville, Dostoyevski, Franz Kafka ve Stendhal gibi yazarların çalışmaları üzerine incelemeler ve araştırmalar yaptı. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen kendisini geliştirmek uğruna bütün imkanlardan yararlanmaya kararlıydı. Aynı yıl Simone He adında bir kadınla tanıştı. Bu kadın morfin bağımlısıydı. Amcası Gustav bu ilişkiyi onaylamıyordu. Fakat Albert kadına yardımcı olabileceğini, onu iyileştirebileceğine inandığı için kadınla evlenmeye karar verdi. Ama kısa bir süre sonra bu kadının doktorla kendisini aldattığını anlayınca ilişkiyi sonlandırdı ve çift boşandı. 1935 yılında Fransız Komünist Partisi'ne katılmaya karar verdi. Kendisi Marksist değildi. Partiye katılmasının amacı Cezayir'deki eşitsizliklere karşı mücadele etmekti. Fakat çok uzun soluklu olmadı ve 1 yıl sonra partiden ayrılarak felsefe hocası Grenier'in desteğiyle yeni kurulan Cezayir Komünist Partisi'ne katıldı. Ama buradan da partinin çizgisine uymadığı gerekçesiyle ihraç edildi. Bunun üzerine adalet hakkındaki umutlarının tükendiğini hissetti ve tiyatro senaryoları yazmaya karar verdi. Bu senaryolar gelecekteki romanlarının temelini oluşturuyordu. 3 arkadaşıyla birlikte kaleme aldığı ilk eser 1936 yılında yayınlanan Asturya'da İsyan adlı oyundu. 1 yıl sonra ise çocukluk günlerinde yaşadığı maddi ve manevi zorluklardan ilham alarak kaleme aldığı Tersi ve Yüzü adlı denemesini yayınladı. 1938 yılında Albert, faşizm rejimlerinin yükselişinden rahatsızlık duyduğu için Cezayir'deki sol gazete Alger Républicain'de yazmaya başladı. Yazar, Fransızların Araplara ve Berberilere karşı acımasızlığından çok etkilenmişti. Bu sebeple sömürge karşıtı olarak yazılar kaleme aldı fakat bu sefer de gazete yasaklandı. Bunun üzerine Paris'e gitmeye ve çalışmalarına orada devam etmeye karar verdi. Paris'e geldikten kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Fransız ordusuna katılmak için gönüllü olarak başvuru yaptı ama geçirdiği verem hastalığı sebebiyle kabul edilmedi. 1940 yılında Francine Fourier ile evlendi. Aynı yıl savaşın etkilerini derinden hissetmeye başladılar. Almanların Paris'e ilerlemeye başlaması üzerine eşiyle birlikte Cezayir'e döndü ama burada da fazla kalamadı çünkü verem hastalığı giderek artıyordu. Bu yüzden temiz hava almak ve tedavi görmek maksadıyla Fransız Alplerine taşındı. Yazar 2 yıl boyunca Sisyphos efsanesi ve yabancı kitabı üzerine çalışıyordu. Alplere geldiğinde de en önemli romanlarından biri olan Veba üzerine çalışmaya başladı. Tarih 1942'yi gösterdiğinde Sisyphos efsanesi ve yabancı kitapları yayınlandı. Adını Yunan mitolojisinden alan Sisyphos efsanesi kitabı, yaşamın ve varoluşun anlamsızlığı üzerine kaleme aldığı deneme kitabıdır.
Yabancı kitabı ise baş kahraman Mersualt'ın annesinin ölümüyle başlayan hikayesini anlatır. Hayatta sürüden ayrı kalabilmiş olan bu genç adam, umursamaz tavrı, asosyal kişiliği ve hayatta karşılaştığı her olay karşısındaki tepkisizliğiyle unutulmaz roman kahramanlarından biri olmayı başarmış bir anti kahramandır. Camus'un varoluş felsefesi üzerine yazdığı en büyük eserdir. Bu kitaplar kendisini edebi çevrelere duyurmaya büyük katkı sağladı. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi önemli isimlerle bu dönemde tanıştı. İkinci Dünya Savaşı'nı cephede direniş gösteremese de kendi çapında elinden geleni yapmaya çalıştı. Combat adlı yasaklı bir gazetede yazılar kaleme alıp yeraltı direniş grupları içerisinde aktif rol aldı. Bu savaş sonrası adının yükselmesine katkı sağlayacak. Nitekim 1945 yılında savaş sona erdi ve Camus Amerika kıtasının çeşitli ülkelerinde konferanslara davet edildi. O artık ünlü bir yazardı. 1947 yılında yabancıdan sonra en çok konuşulan ikinci eseri Veba'yı yayınladı. Kitap Cezayir'in Oran şehrinde yaşanan veba salgını üzerine ilerlerken insanlığın karamsarlığını ve ölümle olan ilişkisini inceler. Bunun yanında Nazilerin Fransa'yı işgalini de sembolize eden kitap yazarın Nobel ödülüne giden yoldaki en büyük adımı oldu. Albert Camus evliliği sırasında birçok ilişki yaşıyordu. Bunlardan biri de dönemin büyük sinema sanatçılarından Maria Casares'ti. Olayın medyaya düşmesiyle birlikte karısı büyük şok yaşamıştı ve bu şokun ardından zihinsel çöküntü geçirdi ve hastanelik oldu. Yazar karısına yaşattığı bu olay sonrasında pişman oldu ve uzun bir süre kendi içine çekildi. Tarih 1957'yi gösterdiğinde Rudyard Kipling'den sonra Nobel ödülünü alan en genç isim oldu. Bu ödül onun için şok etkisi yaratmıştı çünkü beklemiyordu. Ödül günü her nesil şüphesiz kendisini dünyayı değiştirmekle yükümlü hisseder. Benim neslim bunu yapamayacağını biliyor ama benim neslimin belki de daha büyük bir görevi var. Bu görev dünyanın kendi kendisini yok etmesini önlemek diyerek uzun süre hafızalardan silinmeyen bir konuşmaya imza atmıştı. Ödülün verdiği heyecanla yaşarken yayınlamaya fırsat bulamayacağı İlk Adam adlı otobiyografik kitabı için çalışmalara başladı. Aynı yıl Dostoyevski'nin Eciniler adlı kitabını da sahneye uyarladı. Camus'un felsefi görüşlerini etkileyen bir kadın vardı, Simone Weil. Bu kadının eserlerini çağdaşlarının nihilizm tutkusuna panzehir olarak gördü ve çağın en büyük ruhu olarak nitelendirerek yazarın kitaplarını yayınlamayı kendisine bir borç bildi. Albert Camus bugün varoluş felsefesinin önemli isimleri arasında gösterilse de o kendisini bu gruba dahil etmek istemedi. Çocukluğundan itibaren yaşadığı zorlu hayatın etkisiyle ve sürekli çatışma ve savaşa şahitlik etmesinden sebeple yaşamın anlamı üzerine sorgulamalar yapıyordu. Her zaman aklının bir köşesinde intihar fikri yer alıyordu. Ama yaşam ne kadar absürt ve saçma olursa olsun kişinin muhakkak yaşaması gerektiğine, pes etmemesi gerektiğine inanıyordu. Albert Camus için en absürt ölümlerden biri trafik kazasıydı. 1959'u 1960'a bağlayan yılbaşı gecesini yayıncısı, karısı ve çocuğuyla birlikte geçirdi. 2 Ocak'ta karısı ve çocuğu Paris'e döndü. Aslında yazar da aynı gün için tren bileti almıştı ama sanırım yayıncısını yalnız bırakmamak için onun lüks aracıyla 4 Ocak tarihinde dönmeye karar vermişti. Çantasında İlk Adam kitabı için kaleme aldığı 144 sayfalık belgeler vardı. Bu kitap hayatının en büyük eseri olacaktı ama araç bir çınar ağacına çarptı ve yazar henüz 46 yaşındayken hayata veda etti.